Pamuk her zaman en iyi seçenek mi? Saten bir kumaş türü mü? Spor yaparken neden asla pamuk giymemeliyiz? Bütün bu sorulara cevap bulacağınız Kumaş Rehberi videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu izledikten sonra artık alışveriş yaparken alacağınız ürünün etiketine baktığınızda neye dikkat etmeniz gerektiğini, neyi alıp neyi almamanız gerektiğini ve oradaki sayıların ne anlama geldiğini öğrenmiş olacaksınız. Ve videonun sonunda hangi ürünü alırken hangi kumaş daha iyi olur ufak tefek buna da değineceğim. Eğer hangi kumaş neymiş ilgilenmiyorsanız direkt videonun sonuna gidebilirsiniz. Ben lafı çok uzatmadan videoya geçiyorum. Kumaşlar temelde doğal, sentetik ve yarı sentetik olarak 3 kategoride inceleniyor ve kumaşın türü dokusunu, nem yönetimini, dayanıklılığını ve çevre üzerindeki etkisini belirliyor. Doğal lifler bitki ve hayvan kaynaklarından elde edilir. Sentetik kumaşlarsa petrol bazlı petrokimyasallardan kimyasal sentez yoluyla elde edilen polimerler olarak geçiyor. Son olarak da yarı sentetik veya rejenere dediğimiz lifler var ve bunlar da odun hamuru gibi doğal kaynaklardan elde edilen selülozun insan eliyle kimyasal işlemlerle lif haline getirilmesiyle elde edilir. Gelelim artık türleri derinlemesine incelemeye ve kullanım alanlarına. Herkesin favorisi olan pamukla başlamak istiyorum. Çünkü pamuk en çok tercih edilen ve çok farklı kullanım alanları olan doğal bir lif türü. Yumuşak olması ve nefes alması açısından günlük kullanım için çok tercih edilen bir materyal olsa da tabii ki hiç dezavantajı yok değil. Pamuk çok çabuk kırışır ve bu yüzden her giydiğinizde ütü ister ve eğer ütü yapmak sizi çok yoruyorsa içinde bir miktar sentetik lifler olan ürünler tercih edebilirsiniz. Ama sentetik lif oranının çok yüksek olmamasına dikkat edin. Piyasadaki pamuğun çoğu işlem görmüş pamuk. Bu işlemler daha parlak, daha dayanıklı ve çekme riskinden kurtulmak için yapılıyor. Ama buna ek olarak üretim esnasında da zaten bir sürü kimyasala maruz kalıyor ki pamuk dünyada pestisite en çok maruz kalan bitkilerden biri ve üretim sürecindeki su tüketimi çok fazla olduğu için pamuğun daha çevreci versiyonu olan organik pamuğa da değinmek istiyorum. Organik pamuk üretiminde pestisit gibi kimyasallara ve kimyasal gübreye yer verilmiyor ve su tüketimi geleneksel pamuğa oranla %90 daha az. Organik pamuk olan ürünler bunu zaten etikette belirtiyor ama bunu tescilleyen bazı sertifikalar da var. Bu sertifikaların en kapsamlısı GOTS yani Global Organic Textile Standard. Aldığımız ürünün gerçekten organik pamuktan üretildiğini tescilliyor ve bu sertifika sadece bunu da denetlemekle kalmıyor. Üretimhaneleri denetliyor. Kimyasal madde kullanımı var mı yok mu? Atık su gibi çevresel yükümlülükler yerine getiriliyor mu? İşçi hakları önemseniyor mu gibi aşamaları da denetleyip bunlar üzerinden sertifikasyon veriyor. O nedenle eğer çevreci politikalara, üretim etiğine falan çok önem veriyorsanız sadece doğal lif kullanmanız değil bu tür sertifikaları da önemsemenizi tavsiye ediyorum. Ay çok fazla bilgi oldu ama kendimi tutamadım. Neyse. Pamuk nefes alması ve nemi çekmesinden dolayı iç çamaşırları, tişörtler, pantolonlar, gömlekler, sweatshirtler ve denimler gibi birçok kullanım alanına sahip. Yüne gelecek olursak hazır kış mevsimindeyken ısı yalıtımında inanılmaz etkili. O yüzden özellikle kabanlarda dış giyimde tercih edildiğini görüyoruz. Ama sadece kışa uygun değil. Çünkü yün kışın sıcak, yazın soğuk tutar. Böyle de bir materyal işte. Ayrıca yünün doğal olarak antibakteriyel olması da dikkat çeken özelliklerinden biri bence. Yün genellikle koyun tüylerinden elde edilen bir materyal ama bunun da kalitesi koyuna göre yani hangi bölgede yetişen koyunlardan elde edildiğine göre ve eğer koyundan elde edilmiyorsa hangi hayvandan olduğuna göre değişiyor tabii. Mesela yünün kaşıntı yapması gibi bir problem var ama merino wool diye geçen merinos yünü kaşıntı yapmaması ve daha premium kalitede bir yün olmasıyla biliniyor. Alerjen olmayan bir seçenekte alpaka yünü ve bu da koyun değil alpakadan elde edilen bir yün türü. Bu tür ayrımlar zaten etikette açık bir şekilde belirtiliyor. O nedenle eğer sadece yün şeklinde yazıyorsa zaten koyundan elde edilen bir yündür. Bu arada merinos yünüyle alakalı ciddi etik problemlerden bahsediliyor. Koyunların arka kısımlarında sinek larvaları birikmesin diye mulesing denilen bir işlem yapıldığıyla alakalı. Günümüzde de hala yapılan bölgeler varmış hatta ve bu işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetleyen kuruluşlar var. Yine pamuğun organikliğini denetleyen kuruluşlar gibi. O yüzden etik yün almak istiyorsanız bu tür ibareleri de kontrol etmeniz gerekir. Ya da geri dönüştürülmüş yün kullanılan ürünler tercih edebilirsiniz. Yün çok hafif ve ısı yalıtımı konusunda çok başarılı olduğu için özellikle her türlü dış giyimde kullanılıyor. Bunun yanında yine takım elbise, pantolon, kazak, içlik gibi şeylerde de karşımıza çıkıyor ama kaşıntı yapmamasından dolayı içliklerde özellikle merinos yünü kullanılıyor. Bakımı biraz zor, elde
elde yıkama yapılması gerekiyor ya da kuru temizleme öneriliyor. Ama kuru temizlemede de sonuçta kimyasallar kullanıldığı için elde yıkama yapılması ömrünü daha uzun tutar diyebiliriz. Buradaki elde yıkama da bu arada gerçekten soğuk suyla elde yıkama yapılması. Ve sonrasında asarak değil, sererek, düz bir zemine sererek kurutmanız gerekiyor. Yünden sonra hemen kaşmire geçelim diyorum. Çünkü kaşmir lüks yün gibi değerlendirilebilir. Ama kaşmir keçilerin boyun ve karın altındaki ince tüylerinden elde ediliyor ve yüne göre 6 kat daha fazla sıcak tutan bir materyal. Kaşmir en lüks ve en yumuşak doğal lifler arasında ve doğal olarak da fiyatı çok yüksek. Yine yün gibi elde yıkama önerilen kumaşlar arasında çünkü çok hassas bir materyal ve o nedenle de bakımı biraz zor. Yazın giymeyi çok sevdiğimiz keten de antibakteriyel bir kumaş olmasıyla benim gönlümü fethediyor açıkçası ve yetişirken pamuğa göre çok daha az suya ihtiyaç duymasından dolayı da daha çevreci bir kumaş türü denilebilir. Ve böcek ilacı kullanılmasına gerek olmayan bir bitki ama ne yazık ki keten üretiminde de pestisit kullanılıyor. Keten hiç ısınameyen bir lif olduğu için genellikle daha dökümlü kıyafetlerde kullanılır. Tabii bunun bir diğer nedeni de çok iyi nefes almasından kaynaklı yazlık kıyafetlerde kullanılması. Yazın üstümüzde daha salaş duran pantolonlar, gömlekler tercih ettiğimiz için zaten esnememesi bir problem yaratmıyor. Keten çok kırışan bir materyal ama bunu tarz olarak kabul edip giymeniz gerekiyor. Çünkü gün içinde oturup kalktığınızda kırışmaması gibi bir ihtimal yok. Ketene benzer olarak çok ufak kenevirden de bahsetmek istiyorum. Çünkü kenevir de çok hızlı yetişip verimli olduğu için sürdürülebilir seçenekler arasında yer alıyor ve toprağı da temizlemesi, verimli hale getirmesi bambaşka bir avantaj olarak değerlendirilebilir. İpek böceği kozalarından üretilen ipek dünyadaki en parlak ve en güçlü liflerden biri ve kaşmir gibi en lüks kumaşlar arasında yer alıyor. İpek her türlü tekstil ürününde yer alabilir ama lüks bir kumaş olduğu için fiyatı çok yüksek ve geleneksel üretim konusunda ciddi etik problemler var. İpek lifi kozadan elde edildiği için ipek böcekleri henüz kozadan çıkmadan sıcak suya atılarak buharla veya fırınlamayla lifi ayrılır. Bunun yapılmasının nedeni ipek böcekleri kozadan çıkarken lifi kesiyorlar ve bu lif daha dokulu ve mat bir kumaş elde edilmesine neden oluyor. Tabii ki bu yöntemle ipek elde edenler de var ama buna ahimsa ipek deniliyor. Daha az üretildiği için fiyatı geleneksel ipeğe göre daha yüksek ama sonuçta zaten lüks bir kumaş olduğu için etiğe önem verilebilir diye düşünüyorum ben. Yine etik yollarla üretilen ipek için de etikette ayrıştırıcı olarak ahimsa, peace veya non-violent silk diye geçer. Şimdi bizi asıl düşündüren sentetik materyallere geldik ve ilk olarak polyesterden bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimizin en çok bildiği sentetik materyal polyester bence. Polyester dayanıklı, hafif ve ekonomik olması nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahip ve kimyasal direnci çok yüksek. Yani asitler, çoğu organik çözücüye karşı dayanıklı bir materyal. Yani bu ne demek oluyor? Üzerinize alkol, aseton gibi şeyler döküldüğünde kolay kolay bozulmaz. Buna ek olarak UV direnci iyi olması nedeniyle uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında solma veya bozulma olasılığı çok düşük. Bu özelliklerinden dolayı polyester dış giyim, pantolon ve takım elbiselerde sıkça kullanılır ama hava almadığı için sıcak tutarken terletmesi gibi bir durum da söz konusu. Bir de bunun yanında çok ciddi bir dezavantajı diyeceğim şimdi ama dezavantaj denecek kadar küçük bir şey değil diye düşünüyorum. O da polyesterin petrolden üretiliyor olması ve üretiminde yüksek enerji kullanılmasından kaynaklı karbon ayak izi yüksek bir materyal. Aynı zamanda doğada çözünemiyor ve bundan dolayı da kıyafet çöplüklerinde birikerek atıkların artmasına neden oluyor. Bunların yeteri kadar kötü olduğunun farkındayım ama daha da kötüsü her yıkamada doğaya mikroplastik bırakması ve bu mikroplastiklerin okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin en büyük kaynağı olması. Bir de yetmezmiş gibi denizdeki canlıların sistemine girip besin yoluyla tekrar bize geri dönmesi. Anlatırken yoruldum. Bunca şeye neden olurken hala bu kadar yaygın kullanılması da maliyetinin düşük olmasından kaynaklı tabii ve dayanıklı olmasından dolayı da özellikle spor kıyafetlerinde falan çok fazla tercih ediliyor. Kişisel olarak polyesterin sadece kullanım alanına uygun alanlarda kullanılması taraftarıyım ama tabii bu alanlarda kullanıldığında bile mikroplastik salınımı yapacağı için en azından yıkamalardaki salınımını azaltmaya çalışmak iyi bir yaklaşım diye düşünüyorum. Yıkamalarda düşük sıcaklık ve devir tercih etmek, mikroplastik yakalayan çamaşır torbaları kullanmak ve filtresi olan çamaşır makineleri kullanmak kesin çözüm olmasa da %30-90 aralığında azaltıyor ve ciddi bir oran bence. Yine bayağı bir çevreci konuşup polyesteri noktalıyorum.
Akrilik de yine petrol türevi sentetik bir lif ve yumuşak, sıcak tutan bir materyal olması nedeniyle en çok yünün muadili olarak tercih ediliyor ve yüne göre daha ucuz bir materyal ama nefes almadığı için bu da polyester gibi terletir ve çevresel ve sağlık açısından tehdidi polyestere göre çok daha yüksek. Çünkü akrilik üretiminde kullanılan bazı kimyasallar kanserojen olarak kabul ediliyor. Bu kullanıcıyı etkilemese de üretimi sırasında risk oluşturuyor ve çevreye etkisi büyük. Dayanıklılığı polyestere göre daha düşük ve tüylenme garantili olduğu için de doğal olarak kullanım ömrü çok kısa ve bundan dolayı da tekstil atıklarının artmasına neden olan materyallerden biri. Bir de polyestere göre daha çok mikroplastik salan bir kumaş. Hep kötü şeylerden bahsettik ama kalitesiz bir his verse de renk performansı çok iyi olduğu için renkli kazaklarda kullanılıyor ve yüne alerjisi olanlar için iyi bir alternatif denebilir. Poliamid yani naylon da petrol türevi bir materyal ve polyester kadar olmasa da mikroplastik salınımı yapıyor. Çok dayanıklı, esnek ve sağlam olduğu için spor giyim ve mayolarda sıkça rastlayabiliriz. Ama bu da nefes almadığı için terletir. Bir de UV dayanımı düşük olduğu için mayolarda elastan karışımını görürüz ve UV için özel işlem görmesi gerekir. Poliamidin diğer sentetiklere göre avantajı son yıllarda Econil yani geri dönüştürülmüş poliamid çok popüler ve premium markaların çok kullandığı bir türü. Bu da tabii daha çevreci bir yaklaşım olduğu için diğerlerine kıyasla daha iyi denebilir. Spandex olarak da bilinen elastan da yine sentetik bir materyal ve kıyafetlere esneklik sağlaması açısından tercih edilir. Tabii ki diğer sentetikler gibi elastanın da çevresel etkileri küçük değil ama %100 elastan içerikli bir şey olmadığı için yani kullanım alanı diğerlerine göre daha kısıtlı olduğu için etkisi bir nevi daha az olmuş oluyor. Elastanın uzun ömürlü olması için kaliteli olması önemli çünkü dayanıksız bir lif ve elastan üretimi yapan hatta marka ismi artık ürünle bütünleşmiş olan Lycra'nın elastanı en kaliteli elastan olarak biliniyor ve ürün etiketinde elastan yazsa da Lycra kullanılıyorsa kullanıcıya bu elastanın kaliteli olduğunu göstermek için bunu belirtirler. Yarı sentetik yani rejenere elyafların en eskisi olan viskoz aslında doğal kaynaklı olmasına rağmen işlenme sürecinde kimyasallar kullanıldığı ve insan eliyle üretildiği için tam doğal olarak geçmiyor. İnsanlar da bu yüzden sentetik gibi düşünüyor sanırım ama doğal kaynaklı ve genellikle kayın, okaliptüs ve bambu ağaçlarının selülozundan üretilir. Üretim esnasında kimyasallar kullanılıp çevreye zarar verse de diğer süreçlerde doğal olmasından kaynaklı herhangi bir zararı yok. Ama kullanım konusunda dezavantajı da yok değil. Çok iyi nefes alması, yumuşak olması, renk tutma performansının iyi olmasına rağmen ıslakken lif gücü düşer ve hassas yıkama önerilir. Viscon'da da yine %50 daha düşük çevresel etkiyle üretilen Lenzing şirketinin Ecovero versiyonu var ve duruş olarak geleneksel Viscon'dan farksız bu da. Eğer çevreci politikaları önemsiyorsanız Ecovero versiyonunu tercih edebilirsiniz. Bir diğeri modal, Viscon'a göre daha gelişmiş olarak kabul edilir ve farklı bir prosesle kayın ağacından üretilir. Viscon'un lüksü gibi geçer bu materyal. Viscon'a göre daha dayanıklı ve daha yumuşak olması ve aynı zamanda ıslandığında formunu kaybetmemesi de avantajlarından biri. Üretiminde kullanılan kimyasallar Viscon'daki kadar yoğun ve kirletici olmasa da yine de bir çevresel etkisi olduğunu söylemek mümkün ama yine Lenzing şirketinin ürettiği Lenzing Modal diye geçen türü modalın en çevreci versiyonu olarak değerlendirilebilir. Geldik en çevreci olan yarı sentetik elyafa, lyocell. Belki bunu tensel olarak da biliyor olabilirsiniz ama tensel lyocell yine diğerlerinde olduğu gibi daha sürdürülebilir olan versiyonu. Ama yine de geleneksel lyocell bile diğer yarı sentetiklerden daha çevreci çünkü üretim sürecinde kullanılan kimyasalın %99'u kapalı devre sistemle geri dönüştürülebiliyor. Ekstra bir dipnot olarak belirtmek istediğim bir şey var. Saten bir kumaş türü değil, dokuma türü arkadaşlar. Yaygın olarak kumaş türü diye de biliniyor. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Bence yeteri kadar kumaşları açıkladık. Hatta fazla uzun bile sürdü. Ama şimdi de ne alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Onunla alakalı ufak tefek tüyo vereyim ki biz bunları niye öğrendik demeyelim tabii. En yaygın kullanılan kumaş türü olan pamuk, tişört, hoodie, gömlek, iç çamaşırı, pantolon, denim, eşofman, pijama, elbise, aklınıza gelebilecek bir sürü kıyafete karşımıza çıkıyor ve maliyeti çok yüksek olmadığı için bunlarda özellikle karışım olması gerekmeyen parçalar için yani atıyorum dayanıklılığını artırmak için sentetik bir materyal kullanılması gerekmiyorsa falan %100 pamuk tercih edebilirsiniz bence. Kazak alırken kaşmir en lüksü ama en pahalısı tabii ki.
Kaşmir'in bir altında merinos, alpaka yünü ve normal yün geliyor. Eğer %100 akrilikse tüylenme garantili olur. En iyi seçenek en azından %70-100 bandında yün ve kalanı poliamid akrilik de olabilir. %50-60 bantlarında pamuk ve kalanı yine sentetik veya yarı sentetikle de mixlenebilir. Kaban ve montlarda da yine kaşmir ve yün oranı ne kadar yüksekse o kadar iyi ama tabii fiyatlar çok yükseldiği için mixlere bakabilirsiniz. Mümkün olduğunca %50 yün oranının altına düşürmemeye çalışın çünkü formunu çabuk kaybeder. Eğer mont alacaksanız da astarın materyali ve kalitesine önem verin. Ama astarda çok fazla polyester de kullanılıyor ama bu sizi birazcık terletebilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Denimlerde özellikle kalıbı geniş olan modellerde %100 pamuk olabilir ama daha streçli modellerde %2-3 bandında elastan olmalı yoksa esnemediği için rahat edemezsiniz. Polyester karışımlı denimlerse bir tık parlak görüntüye sahip olur. Kumaş pantolonlardaysa yün karışımlı olmaları daha kaliteli gösterir ama pamuk, viskon, poliamid karışımları da çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. En yaygın olanlar yün ve polyester karışımları ama karışım istemiyorsanız yün, pamuk, keten, viskon da tercihleriniz arasında olabilir. Bu tür giyim ürünlerinin tam tersine spor kıyafetlerde ise %100 pamuk gibi seçenekler teri tutacağı için kötü bir seçenek olurken polyester ve elastan karışımı en iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle dry fit, sweat wicking, moisture control gibi ibarelere dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda four way stretch yani 4 yönde esneme yazanları tercih edin çünkü bu kıyafetin esnemesinin her yön olduğunu belirtir yani spor yaparken rahat edersiniz. Özetle spor kıyafetler dışında doğal elyafların tercih edilmesi hem çevresel etkilerin azaltılması hem de konfor ve cilde uyumu açısından çok daha iyi bir tercih olur. Yani bir kıyafetin etiketindeki yüksek sentetik oranı, maliyet ve dayanıklılığı konfor ve nefes almasından daha öne koyduğunu gösterir. Ama tabii ki sadece materyal seçimi değil, işçilik de önemli. O nedenle aldığınız ürünün dikiş kalitesine, kalıbına falan da ayrıyeten dikkat etmeniz gerekir. Bu videonun bu kadar uzun olmasını beklemiyordum açıkçası ama biraz detaylı bir şekilde incelemiş olduk ve fena da olmadı bence. Eğer dokuma ve örgü yöntemleriyle alakalı da bir şeyler istiyorsanız veya özellikle istediğiniz bir içerik varsa yorumlarda paylaşın lütfen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.